Bir cenaze düşün. Yıllardır konuşmayan iki kardeş aynı tabutun başında yan yana duruyor. Siyaset yüzünden birbirine küsmüş akrabalar mezar çukurunun yanında sessizleşmiş. Birkaç saatliğine de olsa insanların dili değişiyor. Sesler alçalıyor, kin küçülüyor. Kimlikler omuzlardaki tabutun ağırlığıyla arka plana çekiliyor. Ölüm herkesin üzerine aynı sessiz ve adil örtüyü seriyor. Bence Türkiye'yi anlamak ve iyileştirmek için tam buradan başlamalıyız. Çünkü bizi bölen her şey ölümün karşısında bir anda cüceleşiyor. Demek ki gündelik hayatımızda devleştirdiğimiz o ayrımlar, insan varoluşunun derinliklerinde o kadar da gerçek değil. Bizi birbirimize düşman eden etiketlerden çok daha kadim ortaklıklarımız var. Faniliğimiz ve bu hayatta yaptıklarımızın öbür taraftaki akıbetimizi belirleyeceğine dair o sarsılmaz bilinçaltı hissiyat. Bu yüzden bizi birbirimize düşüren o gürültülü dilden bir an önce kurtularak hepimizi eşitleyen o huzur ve sevgi barınağına dönmeliyiz. Türkiye'de laik dindar gerilimi yıllardır devasa bir kültür savaşı gibi hikaye ediliyor. Oysa verilere dayalı gerçeklik bambaşka. Pew Araştırma Merkezi'nin 2025 yılında yayımladığı 36 ülkeli çalışma, Türkiye'de yetişkinlerin %84'ünün ölümden sonra hayata inandığını ortaya koyuyor. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan biri. İlahiyat, sosyoloji ve istatistiği birleştiren titiz bir metodolojiyle çalışan İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı'nın 2025 tarihli İnanç ve Dindarlık raporu ise daha çarpıcı bir paradoksu fısıldıyor. Allah'a inanç %94 düzeyindeyken toplumun %82'si din ile siyasetin ayrı tutulması gerektiğini savunuyor. Dahası %84'ü laik bir düzende dinin rahatça yaşanabileceğine inanıyor. Bu veriler bize sarsıcı bir hakikati söylüyor. Türkiye'nin asıl fay hattı, inananlarla inanmayanlar arasında değil, saf maneviyat ile dinin siyasi bir araç haline getirilmesi arasında. Toplum metafizikten kopmuyor, sadece kutsalın araçsallaştırılmasıyla arasına mesafe koyuyor. Güvenilir saha çalışmaları net. Yıllardır üzerimize boca edilen laik dindar kavgası büyük ölçüde yapay bir siyasi tiyatrodan ibaret. Evet, Türkiye'de hayat tarzı gerilimleri var. Evet, kamusal alan, eğitim, hukuk ve kadın meselesi üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Ama toplumun derin ontolojik zemini sandığımız kadar parçalanmış değil. Laiklerin ezici çoğunluğu, hayatın sadece doğum ile ölüm arasına sıkışmadığında mutabık ve dini, kurumsal ve siyasi biçimiyle değil, kişisel bir metafizik ufuk olarak yaşıyor. Dindar geçinenlerin önemli bir kısmı ise ahiret ve hesap verme kaygısını hiç hissetmiyormuş gibi hayat sürüyor. Başka bir deyişle, Türkiye'de inanç ile kimlik arasındaki bağ, siyasi propagandanın iddia ettiğinden çok daha gevşek. Hiç ölmeyecekmiş gibi kamu malını talan eden, devasa servetler biriktiren, yoksulluğu yönetirken kendine saray düzeni kuran, dini söylemi iktidar tekniğine çeviren siyasetçileri düşün. Bunlar gerçekten ahirete inanıyor olsaydı bu kadar rahat davranabilir miydi? Buna dinci ateizm de diyebiliriz. Diliyle dış görünüşü dini, hayatının özü ise bütünüyle maddeci olan bir tipoloji. Bazı insanlar Tanrı'yı diliyle inkar etmeden, davranışıyla hesap gününü inkar eder. Hatta Türkiye'nin son 20 yılı bu pratik ateizmin en yıkıcı biçimlerinden birine sahne oldu. Dini siyaseten araçsallaştıran hükümetler, yalnız sekülerleri değil, samimi dindarları da dinden soğuttular. Çünkü inancı, ahlaki derinlik olmaktan çıkarıp, ihale, menfaat ve biat inşa etme teknolojisine dönüştürdüler. Bugün Türkiye'nin seküler kesimleri, Tanrı'dan değil, onun adına konuşanların yarattığı gürültüden kaçmakta. Varoluşun ölümle bitmediğine ve bilincin ölüm sonrasında devam ettiğine inanan bu insanlar, ahiret inancından değil, dünya hırsına kılıf yapılan bir dindarlık modelinden uzaklaşıyor. Demek ki ruhu siyasetin prangasından çözerek insanın sonsuzluk arayışını özgürleştirecek yeni bir dile ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde ülkeyi yönetmeye talip, sosyal demokratların ve seküler milliyetçilerin hala kuramadığı bu şekilcilik ve gösterişten arınmış dilin, maneviyatı siyasetçinin tahakkümünden kurtarmasını ve hepimizi yeniden eşitleyerek o huzurlu sığınağa kavuşturmasını bekliyoruz umutla. Bence insanın ölümden korktuğu için ahiret fikirleri ürettiğini savunan materyalizmi ve güncel varyantı fizikalizmi yeniden düşünmeliyiz. Argüman ilk bakışta mantıklı görünüyor. Ama acaba gerçekte daha korkutucu olan yok olmak mı yoksa devam etmek mi?
Yok olan biri artık bunun farkında olmayacaktır. Onun için bütün sorunlar bitmiştir. Asıl ürkütücü ihtimal var kalmaktır. Bilincin bir şekilde devam etmesi, burada inşa ettiğimiz karakterin ve altına imza attığımız eylemlerin ebediyen peşimizi bırakmaması. Kaçacak hiçbir yeri bulunmayan bir devamlılık, yok olmaktan çok daha ağır bir sorumluluk değil mi? Bu yüzden ölümle her şey biter fikri, cesur bir gerçekçilikten ziyade sorumluluktan kaçışın konforlu bir sığınağına benziyor. Üstelik bugün fizikalizm, evrenin yegane bilimsel açıklama biçimi olma konumunu kaybetmiş durumda. Bilinç felsefesinde panpsişizm ve idealizm gibi yaklaşımlar artık marjinal birer fikir değil, akademik konferansların en canlı tartışma konuları. Felsefe dünyasının altın standardı kabul edilen Stanford Felsefe Ansiklopedisi, bilincin her şeyin özünde olduğunu savunan panpsişizmi, çağdaş zihin felsefesinin kalbine yerleştiriyor. Bernardo Kastrup gibi isimlerse analitik bir titizlikle bilinci, gerçekliğin kendisi olarak inşa ediyor. Bu teoriler nihai hakikat olmak zorunda değil. Ancak bize şunu haykırıyorlar. Bilinç bilmecesi henüz çözülmedi. Dolayısıyla ahiret kavramı, ister dini bir terminolojiyle, ister seküler bir dille ifade edilsin, artık kaba bir hurafe etiketiyle susturulamaz. Aksine, varoluşun en sofistike ve üzerine düşünülmeye değer ihtimallerinden biri olarak masada duruyor. Bu mesele, yalnız felsefe kürsülerinde değil, her gün maruz kaldığımız o gürültü kültürünün merkezinde de yaşanıyor. Televizyonlardaki o uyuşturucu programlar, dizilerin pompaladığı sahte parıltılı hayatlar, sosyal medya fenomenlerinin bitmek bilmeyen narsist teşhirciliği. Bunları sadece ahlaki yozlaşma diye etiketleyip geçmek, buzdağının yalnızca görünen kısmına bakmaktır. Oysa tüm bu gürültünün altında derin ve kolektif bir çığlık var. Ölümle yüzleşemeyen bir toplumun kendini oyalama çabası. Kurduğumuz bu devasa ölümden kaçış sanayisi, bizi geçicilikle, hesapla ve anlamla yüzleştirmek yerine, dikkatimizi sonsuz bir haz ve performans akışına hapsediyor. Hatırlanmazsam yok olurum korkusu beğeni bağımlılığına, sonlu oluşu kabul edememekse kontrolsüz bir tüketim ve gösteriş çılgınlığına dönüşüyor. Kaçtığımız şey aslında ölüm değil, aynada gördüğümüz o fanilik gerçeğinin ta kendisi. Oysa insanlık ölümün o ağır ama şifalı bilgeliğini yüzyıllardır çok farklı dillerde konuşuyor. Anadolu'nun kalbinde tasavvuf buna tefekkürü mevt dedi. Yani ölümü düşünerek yaşamı anlamlandırmak. Amazon'un derinliklerinde şamanik gelenekler ölümü korkulacak bir son değil, ruhsal bir doğumun sancılı eşiği olarak yaşattı. Sonora çölünde yaşayan Yaqui Kızılderililerinin kadim bilgeliğini dillendiren Don Juan'ın ifadesiyle ise ölüm aralıksız sol omzumuzun hemen arkasında durarak bize dürüstlüğü fısıldayan sadık dostumuz ve bilge rehberimizdir. Bütün bu farklı coğrafyaların ve yolların ortak sezgisi tek bir hakikatte birleşiyor. Ölümü merkeze almak hayatı küçültmez. Aksine hayatı boş ve anlamsız kılan o devasa sahte benliği yani egoyu küçültür. Ölüm farkındalığı insanı kalıcı olarak engin bir olgunluğa taşıyabilir. En azından hırsların kör ettiği gaflet uykusundan bir an için uyandırıp kendine getirir. Bizim coğrafyamızda bu bilincin tarihi karşılığı sadece tasavvufta ya da halk irfanında saklı değil, Çanakkale'nin siperlerinde hala tüm çıplaklığıyla duruyor. 25 Nisan 1915 sabahı Yarbay Mustafa Kemal'in dile getirdiği "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" ifadesi sıkça hamaset malzemesi yapılsa da asıl derinlik cümlenin devamında gizli. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. Ata burada ölümü kutsamıyor. Aksine bireysel hayatın ötesinde devasa bir vazife bilinci inşa ediyor. Ölüm korkusunu aşan, karanlık bir ölüm sevgisi değil, hakikate, geleceğe ve bizden sonrakilere duyulan sarsılmaz bağlılık. Bu emir, senin canın değersizdir demiyor. Aksine, senin canın senden çok daha büyük ve anlamlı bir bütünün parçasıdır, diyor. Tarihin arı burnunda zaman kazandıran bir kahramanlık hamlesi olarak kaydettiği bu an, aslında fanilik bilincinin bir toplumu nasıl yenilmez kıldığının en asil kanıtıdır. Bugün Türkiye'nin asıl ihtiyacı, bu kadim ruhu yepyeni bir dille en baştan kurmaktır. Ne klişeleşmiş dini sloganların tekrarı, ne de toplumu manevi açlığından utandıran o soğuk ve seküler kibir. Bize lazım olan
yapılması daha zor ama meyvesi daha bol olan orta yol. Ölüm ve ahiret farkındalığını dindarın kalbiyle anlayacağı kadar saf, sekülerin aklıyla yabancılaşmayacağı kadar çağdaş bir dille yeniden inşa etmek. Bu yeni dili eğitimde, kamusal alanda ve ortak yaz kültürümüzde filizlendirmeliyiz. Gençlerimize sadece kariyer ve başarı hırsını değil, karakter ve hesap bilincini aşılamalıyız. Kolektif anlam evrenimizi içi boş sloganlarla değil, maneviyatın derinliği ve hepimizi eşitleyen faniliğin diliyle yeniden inşa etmeliyiz. Medyayı, insanı insana kırdıran bir ajitasyon makinesi olmaktan çıkarıp, insanoğlunu kendi çıplak gerçekliğiyle yüzleştiren bir aynaya dönüştürmeliyiz. Latince deyişiyle Mors Sceptra Ligonibus Aequat, yani ölüm, kralların asalarıyla çiftçilerin çapalarını bir tutar. Belki de bu en büyük eşitleyicinin dili, Türkiye'yi yeniden bir araya getirecek. Çözüm ne sadece mezarda eşit olduğumuzu söyleyen kuru fanilikte, ne de ahireti yalnız siyasi slogan haline getiren araçsallıkta. Çözüm umudu, hayatın bu dünyadaki niteliğiyle daha uzun bir varoluş ihtimalini yeniden birbirine bağlayan ahlaki ve ontolojik bir uyanışta yatıyor. Eğer hepimiz yakında öleceksek, bu kadar öfke ve ayrışma çok anlamsız değil mi? Bir anlığına dur ve sol omzuna bak. O orada ve sana fısıldıyor. Hala ömrüm varken neden doğru yola dönüp hatalarımı telafi etmeye çalışmıyorsun?